ABD ticaret savaşı sona ermesi için topun Çin'in sahasında olduğunu açıkladı. Çin ise ABD'nin başlattığı savaşı yine ABD'nin durdurmasını istiyor ve Amerikalı şirketlere hedef alan yeni adımlar atıyor. Çin lideri Xi Jinping de yurt dışı turuna devam ederek biz Amerika'dan daha iyi bir ticaret ortağız mesajı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşında durulma emaresi yok. Tarife restleşmesi sonunda Amerika Birleşik Devletleri Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145'e çıkarmış, Çin de %125 vergiyle cevap vermişti. Trump yönetimi artık savaşın sona ermesini istese de topun Çin'in sahasında olduğunu söylüyor. Anlaşma yapmak için adım atması gereken tarafın Çin olduğunu belirtiyor. Başkan Trump, Çin konusundaki tutumunu oldukça açık bir şekilde ortaya koydu. Top Çin'in sahasında. Çin bizimle bir anlaşma yapmak zorunda. Biz onlarla bir anlaşma yapmak zorunda değiliz. Çin hükümeti ise savaşı ABD başlattı, ABD bitirmeli diyor. Trump yönetiminin Çin'e karşı benimsediği baskı, tehdit ve şantaj politikasının sorunu çözmeyeceğini söylüyor. Bu tarife savaşı ABD tarafından başlatıldı ve Çin meşru haklarını, çıkarlarını korumak için karşı aldı. Bizim pozisyonumuz gayet açık. Çin savaş istemiyor. Ancak savaşmaktan da korkmuyor. ABD sorunu gerçekten diyalog ve müzakere yoluyla çözmek istiyorsa baskı uygulamasını durdurmalı. Tehdit ve şantajdan vazgeçmelidir. Trump'ın karşısında taviz vermeyi reddeden Çin lideri Xi Jinping, Güneydoğu Asya turuna devam ediyor. Vietnam'dan sonra Malezya'ya geçen Xi Jinping, Çin, Amerika'dan daha iyi bir ticaret ortağıdır mesajı veriyor. Xi'nin son durağı Kamboçya olacak. Gerilim sürerken Çin yılın ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde büyüyerek Trump'a meydan okudu. %5.4'lük büyüme oranı Çin'in ticaret savaşını korkulandan daha iyi atlatacağının işareti olarak yorumlandı. Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir misilleme daha yaptı. Çinli havayolu şirketlerine Amerikan havacılık devi Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdiği iddia edildi. Haber sonrası Boeing hisseleri sert düşüş yaşadı. Çin daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne kritik öneme sahip nadir element sevkiyatını durdurmuştu. Bu Amerikan sanayisini zor duruma soktu. Çünkü nadir elementler cep telefonlarından savaş uçaklarına kadar bir dizi kilit sektörde kullanılıyor.